Şehit Kamil ilçesinin CHP'li belediye başkanı Umut Yılmaz, ailesinin tehdit edildiğini, milletvekili ve bazı belediye meclis üyelerinin çıkar sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şahsi ikbal peşinde koşanların kirli rant düzeninin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Dün meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum. CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Partide 2024 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından pek çok belediye başkanı yaptıkları sert açıklamalarla görevlerini bırakmıştı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'in Şehit Kamil Belediyesi'nin CHP'li Başkan Avukat Umut Yılmaz, basın açıklaması yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz'ın CHP'den istifasını E-Devlet üzerinden yaptığı öğrenildi. CHP'den istifasını sadece bir siyasi ayrılık değil, bir vicdan ve namus mücadelesi olarak tanımladığını söyleyen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kararında belediye içindeki kirli ilişkiler, çıkar çeteleri ve sistematik saldırıları olduğunu vurguladı. Aldığı kararın ani değil, uzun süreli, vicdani ve sağduyunun sonucu olduğunu işaret eden Yılmaz, Şehit Kamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanı olan Ahmet Yılmaz'ın babası olduğunu, onun da bugün sağ olsa aynı kararı almaktan geri kalmayacağını dile getirdi. Yılmaz, gelinen noktada siyasi menfaatlerin, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Umut Yılmaz açıklamasında şunları söyledi. Belediye Başkan Yardımcım silahlı saldırıya uğradı. Meclis binasında darp etmeye çalıştılar. Sosyal medyada itibar suikastı, özel ofisime baskın, evime kadar uzanan tehditler. Bunlar yetmedi mi? Siyaseti mafyalaştıranlarla aynı masaya oturmam. Aileme yönelik tehditlere, bana yapılan baskılara karşı tek bir adım atmadılar. Susarak bu suça ortak oldular. Açıklamasında partisinde bulunan bazı meclis üyelerini belediyeyi çıkar düzenine teslim etmeye çalışan kişiler olarak tanımlayan belediye başkanı, CHP'den ayrılığını şöyle açıkladı. Eğer elimde bir yanlışım varsa hemen savcılığa verin. Ama bilin ki biz alnı açık, hesabı temiz insanlarız. Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Babam olsa ne yapardı? Onun mirası bana koltuk değil, onurdu. Ben de o onuru kirletmemek için bu partiden istifa ediyorum. Şehit Kamil halkı benim kırmızı çizgimdir. Hiçbir koltuk onların duasından daha değerli değil. Bu arada Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile CHP'li meclis üyelerinden Yusuf Açıkgöz, Sait Yalçın, Burak Kaya, Aybüke Sağlam ve Reşit Kaya'nın da partilerinden istifa ettiği öğrenildi. Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Gaziantep'te bir ilki başardı. CHP 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. ilçesi olan Şehit Kamil Belediyesi'ni yerel seçimlerde kazanmıştı. Değerli Şehit Kamiller, kıymetli Gaziantep'liler, sizi en kalbi duygularımla, saygılarımla, muhabbetle selamlıyorum. Seçildiğim günden bu yana bana emanet edilen görevi halkımızın menfaatlerini gözeterek adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerinden sapmadan dürüst ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla yerine getirmeye çalıştım. Ancak bugün geldiğimiz noktada şahsi ikbal peşinde koşanların kirli rant düzeninin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorundayım. Gün be gün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışa karşı mücadele ederken yalnızca şahsıma değil, Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar artık tahammül edilecek bir duruma aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil, aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın hizmeti için değil,
kendi menfaati için kullanmak isteyenlere karşı bugüne kadar onurla mücadele ediyor. Ancak kendi partisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulması, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirtilerek yine Cumhuriyet Halk Partili benim, yani bir belediye başkanının döndürülmeye çalışılması, aynı meclis üyesi tarafından, yani Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından bir başka Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin meclis binasında döndürülmesi, aynı Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından avukatlık ofisinin basılması, partinin tarafından evimin videolarının çekilerek ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyadan her gün hakaretler, iftiralar, yalanlar söylenilmesi, meclis üyesinin, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin kardeşinin 24 defa beni CİMER'e şikayet ederek hakkımda yalan iftiralarla algı oluşturmaya çalışması ve en acısı, benim için en katlanılmazı, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısım meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını Cumhuriyet Savcılığında ifade vermek için, tanıklık vermek için sıraya dizilmesi. Tüm bu tabloya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'nın sahip çıkmaması, milletvekillerinin başka işler içine girmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin beni burada yalnız bırakması beni çok üzmüştür. Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu açık saldırılara sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Bugüne kadar her türlü çıkar ilişkisine, rant düzenine ve siyasi kumpasa göz yuman ya da doğrudan destek olan bir anlayışla artık yol yürüme mümkün değildir. Şimdi açıkça ifade ediyorum. Hiçbir kol halkın duasından, alın terinden, hayır duasından benim için daha kıymetli değildir. Bu karar ani alınmış bir karar değildir. Uzun süre devam eden bir sürecin bir vicdani sağduyu kararıdır. Aylardır şahsıma, aileme yönetilen sistematik saldırılar, itibarsızlaştırma çabaları ve karakter suikastları artık bizi bu noktaya getirmiştir. Benim için siyaset halka hizmetin adıdır. Makam, mevki, koltuk bu anlayışın ne ön koşuludur ne amacıdır. Bu noktada kendime şunu sordum. Babam Ahmet Kizan, Şehit Kamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanı. Bugün olsaydı acaba ne yapardı? O doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde bu yönetimi, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Yol yürüdüğüm meclis arkadaşlarımın hukukunu, kendi hukukumun önünde tutacağımı da bu vesileyle açık yüreklilikle belirtmek istedim. Onların emeğini, vicdanını ve gayretini kişisel çıkarların gölgesinde ezdirmeyeceğim. Onların yanında durmak benim için siyasi değil, insani bir görevdir. Ayrıca benim hem birlikte görev yaptığım yol arkadaşlarımın aynı zamanda da benim yüzüm ak, alnım açıktır. Bugüne kadar kamuoyuna yalan iftiralarla hakkında hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada. Adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün, oraya verin. Milletin vicdanı hakikati her zaman er ya da geç ortaya çıkartacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir ahlakın, bir vicdanın, bir halk sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürümüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışarı vurumudur. Ve unutulmamalıdır.
gücünü makamdan değil, halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle dün meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum. Basın açıklamamıza katılan bütün basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Sorusu olmak isteyen varsa. Sizin istifanızla birlikte meclis üyeleriniz de istifa etti mi CHP'den? Evet. Eğer gidecek olanlar da var mı? Sayısal durumunuz nedir? Biz bu istifayı herhangi bir sayısal durumu hesap ederek yapmadık. Herhangi bir partisel anlamda bir kar çıkar ederek yapmadık. Arkadaşlarımız bizimle birlikte istifasını verdi. Başka arkadaşlarımız varsa şu anda bir şey diyemem. Buyurun. Hasan Kımıztay Tecrübe Haber Ajansı Başkanım, açıklamanızda baskı ve tehditlere maruz kaldım diye. Ne gibi tehditler aldınız? Bu kimler tarafından uygulandı? Bir de CHP bana sahip çıkmadı dediniz. Diğer kişilere sahip çıktı dediniz, suçladığınız kişiler. Siz mi daha CHP'liydiniz, onlar mı daha çok CHP'liydi, neden böyle oldu? Biraz açar mısınız? Particilik farklı bir şey galiba. Ben kimin daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığıyla ilgilenmiyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Hepimiz siyasetin içindeyiz. Ama bazıları için siyaset onların birinci sıraya aldığı yerdir. Benim birinci sıraya aldığım yer ailemdir. Ben aile onurumu, şerefimi hiçbir siyasete kurban edemem. Sizler de bir yıldır bu süreci birlikte yaşadınız. Yeri geldi, haksız olarak hakkımızda yazılar yazıldı. Yeri geldi, bazı iftiralara bir şekilde çanak tutuldu. Ben bugün birinci yılındayım. Bizi üzen şey şudur. Bu tarz algılar oluşturmaya çalışılarak bizim bir kısım meclis üyelerimizin, milletvekillerimizin de bu işe çanak tutması, il yönetimimizin bu işe sahiplenmemesi, bizim açık söyleyeyim, o soruları, bize gelen soruları bizim kararı kalkarsa paylaşmak istiyorum. Yani bir belediye başkanı bulduğu simit aldı diye yardım ediyorum arkadaşlar. Siz beni içeriye attıracaksınız, sonra milletvekilimizin bir akrabasını meclis üyesinden belediye başkanı seçtireceksiniz. Hangimiz daha fazla Cumhuriyet Halk Partili? Ben sana soruyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim artık. Bunu muhatabına gibi soruyorum. Bütün meclis grubu, arkadaşlarım burada, 25 kişi burada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapan herkes çok iyi biliyor. Bana oynanan kumpasa en çok üflenlerden birisi, bana oy veren insanlar. Biz o insanları kırdığımızı bilmiyor muyuz? Tepkileri görmüyor muyuz? Biz üzülmüyor muyuz? Biz de üzülüyoruz. Ama tam 7 aydır ağzında yalanlar, iftiralar atan, sosyal medyada hakkımızda ne aile onurumuzu bırakan, ne şerefimizi bırakan, ne bunları değillerdi. Ben gideceğim, sen belediye başkanı olacaksın. Babamın koltuğu değil ki o koltuğu. Ben buraya demokratik yollarla gelmedim. Sen de gidersin, yarın seçim olur, aday olursun, oturursun, bizim itirazımız yok. Ama bir Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin, bir kısım meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediye başkanına, kendi belediye başkanına bu kadar davranması, savcılıkta sıraya girmesi, cinayet şikayetleri yapılması. İnsan niye cinayet şikayeti yapar? Bir siyasetçi hakkında. O da 24 tane. Niye yapar? Kendi partinin, gel bana sor. Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Buyurun baba. Bir soru olacak. Birincisi asıl herhalde öğrenmemiz gereken şey bu süreçten sonra bağımsız mı devam edeceksiniz yoksa basında yer aldığı gibi AK Parti'ye geçiş süreci başladı mı? Bu birinci soru. Bir de dünkü gelişmelerle ilgili meclis üyelerimize bir soru soracağım. Yanılmıyorsam 3 meclis üyesi dünkü CHP'nin grup toplantısına katıldılar sabah. O toplantıda grup kararına uydunuz mu yoksa muhalefet şerhi koydunuz mu? İlk toplantıya katılmadınız.
1,5 saat sonraki toplantıya katıldınız. Buradaki o süreçte neler yaşandı? Bunları bizimle paylaşırsanız seviniriz. Şimdi Bora Bey, size şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle meclis üyelerimize sorduğunuz soru esasında partiyi ilgilendiren, parti içerisinde konuşulması gereken ve parti içerisinde kalan işte. Bir grup toplantısı yapılırken ben dışarıdaydım, sizin gibi. Grup toplantısından 5 dakika sonra basında grupta konuşulanları öğrendim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi parti içerisinde bir şey, sorumluluğudur. Ben meclis üyelerimizden bu konuda sizin sormuş olduğunuz soruyu da hafif dinleyerek cevaplamamalarını rica ediyorum. Parti ilgilendiren. Benimle ilgili sormuş olduğunuz bağımsız mı olacaksınız? Şu anda istifa ettim. Şu anda herhangi bir partiye kayıtlıyım. Ökeş Bey siz bırakın. Ben Bora Bey sorduğum bakalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Narkoz Haber Gazetesi Sırıkaya, Başkanım AK Parti'ye geçtiğine dair haberler yansıdı. Tabii biz de kaleme aldık. AK Parti'de bir görüşmeniz oldu mu bu konuda? Şimdi gerçekten bu süreç içerisinde ben de kendimi sizin yazdıklarınızdan buldum. Hatta bunun üzerine Fatma Hanım'ın eşiyle çıktığı bir açıklama yaptı. Diğer bir konuştuğumuz bana. Benim ağzımdan duymadığınız şeylere lütfen inanın. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Başkanım, görevin başladığından beri eğitim altında yaşanan bir problem var. Ama o çözülemedi. Yani ufacık olan bir olay burada vardır, büyütülmeden ilçe milletvekilleri ve genel merkez bu konuda bir çalışma yapmadı mı? Yani yapılırsa neden bir sorun çıktı? Bu konuda bir cevap var. Bakın kırgınlarımız var. Biz isimleri hiç belirtmiyorum, şahsileştirmiyorum. Kırgınlarımız var. Tam 7 aydır, 8 aydır bu problemleri hep birlikte izliyorsunuz. 7 aydır, 8 aydır kaç defa gittim genel merkezimizden. Gaziantep'ten zaten beklediğim bir şey. Gaziantep'te siyaset yapan insanlar birbirinin bir üst levele, bir üst basamağa çıkmasını istemezler. Bunu sizler benden daha çok iyi bilirsiniz. Bunu da normal karşılıyorum siyasette. Ama burada partiyi bir tarafa geçtim. Her tarafı bir tarafa geçtim. Ya ailem var, ailem. Benim bir eşim var. Belki sizde bu tarz bilinçler yok. Benim 18 yaşına da bir çocuğum var. Bu söylediğimiz laflar, ağır laflar, ağır. Ne oldu bir yıldır? Bu söylediğimiz lafların, 6 aydır yazılan, çizilen lafların onda biri olsa ben bugün burada sizin karşınızda konuşabilir miyim arkadaşlar? Devletimiz nasıl büyük? Ya benim ailem onu bırakmadılar ya. Başkan bir şey söylemek istiyorum. Hanifi Kılıçbay. Babanız Ahmet Yılmaz 30 yıl önce belediye başkanıydı. Şehitlerinde 30 yıl sonra aynı koltuğu kazandınız. Başka yılda atarsın. Ama ben baktığım zaman 30 yıl önce babanız da partisiyle aynı sorunu yaşamıştı. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerde şehitlerinde Ahmet Yılmaz'a oy vermeyi Bozgöy'ü destekleri görülmesi yapmıştı. Bugün siz de partinizde aynı sorunu yaşadınız az çok. 30 senede bir şey değişmedi bu siyasette. Ama geldiğimiz nokta gösteriyor ki daha kötüye gitmiş. Belki bir partide bu siyaset daha kötüye gitmiş. Bu partide ben görüyorum kendisini parti üstü zanneden siyasette ağır rolde olan insanların olduğunu biliyorum. 1000 yıldır nerelerdeydi bu insanlar? Şimdi hepsi oturmuşlar sosyal medyadan tuşlara basıp hakkımızda yazılar yazıyorlar. Peki siz bu kadar partinizi seviyorsanız, partinizin geleceğini düşünüyorsanız 7 yıldır gelin oğlum nedir durumunuz diye bir şey yaptınız mı? Koca buranın yöneticileri var. Ben milletvekilleri toplasaydım bugünkü daha kötüye gitmiş. Buyurun. Aydın Akgürek. Başkanım şimdi bu anlattıklarınızın hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşadığı sorunlar. Şehit Kamil halkını hiç ilgilendirmiyor. Siz bugün bir yıllık hizmet lansmanınızı yapmamız gereken bir günde bu açıklamaları yapıyorsunuz. Bu konuda baskı altında kalmış olabilirsiniz. Taleplerle gelmiş olabilir. Taciz edilmiş olabilirsiniz. Tehdit edilmiş olabilirsiniz. Ama siz belediye başkanısınız. Siz kendi öz eleştirinizi yaptınız mı? Burada bir yönetimsel başarısızlık da söz konusu. Yani bunu cevaplamanı istiyorum. Bir. İkincisi, şimdi karşınızda bir de artık Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir muhalefet var. Şimdi biz Şehit Kamil halkı, Şehit Kamil Meclisi'nde biz basın bu kriz ve kaosa şahitlik etmeye devam edeceğiz.
Bu iki. Üçüncüsü de hep kaçamak cevaplar verdiniz ve önceki açıklamanızda, bu açıklamanızda hep isimsiz mektuplar gönderiyorsunuz. Yani bazı milletvekili diyorsunuz. CHP zaten 2 tane milletvekili var Antep'te. Bunlara zaten baştan beri uzak olduğunuzu biz de gözlemliyoruz. Şimdi bundan sonraki süreçte siz CHP'nin meclis üyelerinin aldığı, iş aldığı isimler var. Onlarla ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Yüksek rakamlarla kamuoyunda yansıdı. İşte başlayan isimler var. Bir de AK Parti ile temas kurduğunuzu, kurmadığınızı bu hep yuvarlak cevap verdiniz. Buna net cevap vermenizi istiyorum. Aydın Bey, bizim ekip gibi gerçekten bir karalama kampanyasında ben bir AK Parti'nin, bir MHP'nin, bir İYİ Parti'nin, DEM Parti'nin bir şeyler yaptığını görüyorum, şahit oluyorum. Ben şahit oluyorum. Bizi yaralayan şeyler var. Biz bir insan bir şey aldık, o insanı işten çıkartıp İstinte'nin ekmeğiyle falan koyduğuna derdinde değiliz. Bizimkisi artık bir şey ikram, bir Gaziantep için seçildik. Biz ne yapabilirizin kavgasında. Biz artık bunu yapamamaya başlamıştık. Tabii ki kendimizi büyütürüz eleştiriler. Her şeyi doğru yapsam herhalde bugün bu küsürde olmaz mı? Bazı şeyleri hata yapmış olabilirim. İnsani duygulardır bunlar. Ama ben bunlara hak etmedim. Ailemi bunlara hak etmedim. Bu mevzu sadece benim mevzu değil. Sadece belediye başkanı, meclis üyeleri arasında olan bir problem değil. Meclis üyeleri arasındaki olan problem doğrudur. Belki o kısmı da yönetilmemiştir. Hatalarım vardır. Kabul ediyorum. İnşallah bu hataları biz düzelteceğiz. Bunun için buradayız. Buyurun. Başkanım, şimdi sizin konuşmanızdan ben şunu anladım. Son bir yılda yaşananları anlattınız. Daha kabul ediniz ki bunları yaşadım. Bundan sonra yeni bir hikayem var demiştiniz 2 hafta önce. Şimdi yeni hikaye 25 meclis üyesinin 5 tanesi burada kalmış. Gerisi bıraktığınız partide kalmış. AK Parti gücü var, yeniden Refah gücü var, MHP gücü var. Matematiksel olarak bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğiniz, önümüzdeki 4 yılla ilgili bir planınız var mı? Bunu genel anlamda söyleyebilir misiniz? Çünkü bu safhadan sonra çok zor günlerin daha da olacağını görüyoruz matematiksel anlamda mecliste. Sizin bu konuda bir düşünceniz nedir efendim? Levent Bey, mecliste matematiksel anlamda şöyle bir durum var. Şimdi biz bu işe bir matematiksel gözüyle bakmadık. Meclise yanlış bir karar, yanlış bir teklif getirirsen 5 tane meclis üyesi arkadaşım bana karşı çıkar. İnanın ki onlar da bize orada red olarak kalır. Biz bugüne kadar kötü bir şey meclise götürmedik. Hangi maddemiz kötü? Hangi maddemiz bir belediyenin, ilçenin şeyine yararlı değildi? Yani biz bu işe matematik gözüyle falan baktığımız yok. Bir tane meclisiyle ve 45 tane meclis üyemiz var. Yanlış bir karar götürme, herkesin bunu reddetmesi en doğal. Bizim bu konuda bir bakış açımız yok. Buyurun. Mahmut Özkılıç, İleri Gazete. Tanışmak bugüne kısmetmiş Sayın Başkan. Evet. Dediniz ki en çok ağrıma giden Cumhuriyet Halk Partililerin hakkında şikayette bulunması ve tanıklık yapmak için sıraya girmesi. Evet. Dediniz. AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı İsmail Güler'in sizinle alakalı bir şikayet dosyası var. Soruşturma yürütülüyor bununla alakalı. Aydın Bey de sordu ama çok net şekilde AK Parti ile görüşmedim demediniz. Katılacağım ya da katılmayacağım demediniz. Orayı yine açık bıraktınız. AK Parti ile buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden temel ayrılma sebebiniz buyken AK Parti'de ilçe başkanı siz hakkında şikayette bulunmuşken AK Parti'ye geçme ihtimaliniz var mıdır, söz konusu mudur? Mahmut Bey, herkes herkesi savcılar suç duyurusunda bulunabilir. Bunlar çok normal şeyler. Gerçekten eğer bir insan bir şey hak edilirse, mesela benim bildiğim hakaret iftira varsa ne değil. Ama yalanla, iftirayla bir savcılar suç duyurusunda bulunup da insanların onuruyla şerefiyle oynanmaz. Biz kimin benimle ilgili şikayet yaptığıyla bu saatten sonra ilgileniyoruz. Biraz önce de söyledim. 5 yılına göreve geldim. Kaldı 4 yıl. Ben bu 4 yıl için, şehitlerim için ne yapabilirim? Bundan sonra nasıl mücadele edebilirim? Bunun kavgası içerisindedir. Bizim aday Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti veya DEM Parti
ona uzattığımız, eşitliğimiz her şeyimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi de bizim partimiz, Adalet Kalkınma Partisi bizim partimiz, İYİ Parti de bizim partimiz, Dem de bizim partimiz. Biz herkese gözle bakıyoruz. Başka varsa son bir soruyu da alalım, ondan sonra yapalım. Eray Ünver Telgraf Gazetesi. Sizce size oy veren seçmenin tercihi CHP'li olduğunuz için miydi, yoksa Şehit Kamil'deki hizmetten doğru faydalanamadıkları için miydi? CHP'liler, size oy verenler neden oy verdi size? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa hiç kimse herhangi bir partinin üstünde insan, ben de değilim. Çeşitli nedenleri olabilir. Çok büyük bir oy oranıyla geldi. Biz yıllardır belli bir oy oranıyla yapıyoruz Halk Partisi olarak. O oranın herhalde 3 katına kadar çıktı. Burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Şükür Parti diyemem. Gaziantep bir ortak irade gösterdi. Gerçekten bizi kendisine yakın hissetti. Yani AK Partisi mesela en son TÜGÜ anketinde AK Parti seçmeninin %54'üydü sanırım. Hala bize destek veren, İYİ Parti'nin, Zafer Partisi'nin %80'e yakındı. Bu tür anket çalışmaları da var. Bize oy veren seçmen tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmen bu durumdan memnun değil. Onlar üzülmüştür, onlar kırılmıştır. Ama gerçekten onların her şeyden olması ilk önceliğin ailem. Benim yolum kalmamış, başka bir yolum kalmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma imkanı bizim için kalmamış. Son sorumuzu alalım, bitirelim. Pardon. Ya anlamadım, bağımsız mı kalacaksınız 4 yıl boyunca? Bunu net bir cevap istiyorum. 3 yıl, 4 yıl aynı şeyi söyledim. Şu anda bağımsız. Evet, doğru. Geçen Cuma günü Sayın Başkan 19 meclis üyesi sizle ilgili destek açıklaması yapmıştı. 19 meclis üyesi sizle ilgili destek açıklaması yapmıştı. Bildiğimiz kadarıyla ilçe başkanı da yine destek vermeyi düşünüyordu. Pazartesi günü grup toplantısına kadar. Kurultaydan sonra ne oldu da o 19 meclis üyesi geri çekildi, yine aynı şekilde ilçe başkanı geri çekildi. Siz biraz önce kumpas dediniz. Yani bir günde neler değişti? Mutlaka bir isim almışsınızdır, siz de kendinize göre bir çalışma yapmışsınızdır. Ne oldu o 24 saatte? Bunu bir tekrardan söyleyeyim. Ben şahsileştirmemeyi, isimleri vermemeye çok özen gösterdim. 19 tane arkadaşım var. Biz zaten arkadaşımız. Yani biz bu saatten sonra da arkadaşız. Biz birbirimize küs olacak insanlar değiliz. Ne değiştiğini onlara sormak lazım. Şimdi bir şey cevaplamak onlar adına konuşuyor. Çok teşekkür ederim. Evet, CHP'nin olağanüstü kurultayı gerçekleşti. Kayyım atamasının önüne geçilebilmesi için alelacele alınmış bu karar. Mahkemelerin olağan kurultaylarını iptal ederse CHP'nin çağrı heyetine teslim edilmesinin önüne geçecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Lakin hukukçuların ağırlıklı olarak işaret ettiği nokta, olağanüstü kurultay kararını alan Genel Başkan Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği olağan kurultayın yetkileri ortadan kalkacağı için bu kurultayın da geçerliliğini koruyamayacağı yönünde. Hukuki süreci devam eden CHP Olağan İstanbul İl Kurultayı iptal edilirse, burada seçilen İstanbul delegelerinin de oy kullanmış olması nedeniyle CHP'nin pazar günü başlayan ve pazartesi gününe uzanan kurultayı da iptal olma tehlikesiyle karşılaşabilir. Bu ara fazlasıyla yoğun biçimde konuştuğumuz hukuk meselelerini kenara koyduğumuzda, Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşma tarih bilmez, gerçeklikten uzak skandallarla dolu bir konuşmaydı. Bu arada hatırlatalım, CHP olağanüstü kurultayının sloganı "İrade milletindir" şeklindeydi. İrade milletindir sloganıyla gerçekleştirilen bir kurultayda kazanamayacağı çok açık bir biçimde belli olan, kurultay salonuna belirtilen saatte girmiş olmasına rağmen divana delege imza listesini 5 dakika geç teslim ettiği gerekçesiyle seçime sokulması engellenen Berhan Şimşek'in benim görüşüme göre Özgür Özel'i eleştiren bir konuşma yapmasından endişe edilmesi bu sonucu doğurdu. Berhan Şimşek en fazla kurultay delegelerinin geçersiz olarak kullandığı oyları alabilme potansiyeline sahip bir adaydı. Lafa gelince demokratik zenginlik, çoğulculuk, çok seslilik, uygulamaya gelince eleştiriye tahammülsüzlük, ele verir talkını kendi yutar salkımı veciz sözünün hayat bulduğuna tanık olduk. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için
hadsizce kullandığı junta başı ifadesine gelirsek, büyük bir cehaletle tahkir siyasetinin başka bir versiyonu ile karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek zorundayım. Ömrü darbelerle mücadele ile geçmiş, Türkiye'nin demokratik siyasi ömründe aralıksız bir biçimde en yüksek oranlarla ard arda seçilmiş, Türkiye'nin doğrudan milletin oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmuş, 28 Şubat postmodern darbesinde mücadelede en ön safta durmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin milletiyle beraber püskürterek darbelerin püskürtülmesinde Erdoğan doktrinini organik bir biçimde gerçekleştirmiş bir isme en son söylenilmesi ya da hiç söylenmemesi gereken ifade junta başı ifadesidir. 1950'den bu yana tek başına iktidar olma imkanını milletten alamamış, 1946'ya kadar tek parti olduğu için 1946 ve 50 arasında da açık oy gizli tasnif ile iktidar olabilmeyi başarmış, 100 yıllık siyasi ömrünün 80 yılında cuntacılara alkış tutmuş bir partinin genel başkanlık koltuğunda oturan bir ismin hiç söylememesi gereken bir ifadedir. Junta ile bir partiyi yan yana koyacaksak, şevksiz şüphesiz o partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Özgür Özel'in junta yani darbe olarak gördüğü konu ne? Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer belediye başkanlarının ve CHP'li belediyelerin personellerinin içinde olduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30'a yakın açık tanık, müştekiler, gizli tanıklar, tevdi raporları, MASAK raporları, teknik takip bulguları, HTS kayıtları, ses ve görüntü kayıtları, tapeler, daraltılmış baz kayıtları ve birçok delili tespit ettikten sonra gözaltına alınmaları ve 51 kişinin tutuklanmış olması. Kolluğun ve hukukun görevini yapmasına darbe demek, rasyoneliteden uzak bir yaklaşımı karşımıza çıkarırken, kendi partilerinin aklanacağına olan inancı dile getirememesi, iddialarda belirtilen suçları işlemediklerine dair inancın vurgulanamaması söylenenleri bir hezeyan olarak karşımıza çıkarıyor. Cumhur İttifakı seçmenleri tahkir ediliyor. Basın kuruluşlarına parmak sallanıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Akın Güllek ve Cumhuriyet'in savcıları hedef gösteriliyor. Radikal örgütlere sokaklar karıştırılsın talimatı veriliyor. Manipülasyonlar ortaya konuyor. Bunlar CHP'den görmeye aşina olduğumuz hareketler. Yakın geçmişte de gördük. Uzak dönemde de. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını asıp sonrasında yasını tutanlar birbirlerinden farklı kişiler miydi? Halkın oylarıyla seçilmiş Adnan Menderes'i idam edenler başka birileri miydi? Aynı zihniyet değil miydi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel eğer Türkiye'nin partisi olduğunu iddia ediyorsa yapması gereken şey çok basitti. Soruşturmalar nedeniyle tutuklu veya tutuksuz olarak yargılanması devam eden partilerin aklanması için hesap vermesini tesis etmek, onları savunmak için de inandırıcı somut doneler ortaya koymaya, teşvik etmek ve yargı sürecini etkilemeye çalışmamaktı. Tabi bunu tercih etmedi, yargıyı etkilemeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi her girdiği seçimi aralıksız kazanmış, demokratik ülkelerde dünyada benzeri başarıya imza atılamamış bir ismin siyasi rakibinin de ağırlığı olan biri olması gerektiğini düşünüyorum. Özgür Özel'in 31 Mart 2024 ile 12 Haziran 2024 arasındaki dönem hariç bugüne kadar ortaya koyduğu görüntü de bu ağırlığın sağlanması noktasında ümit vermediği gibi daha da hafif ve kontrolsüz bir noktaya doğru ilerlediğini bize gösteriyor. Türkiye daha iyi bir ana muhalefet, eski tabirle genel başkanını hak ediyor. Kendileri için biz Jön Türkleriz diyen birini değil, Jön Türklerin ne olduğunu dahi bilme kifayetinden uzak birini hiç değil. İngilizlere sadakatini göstermek için at arabalarını at olmadığı için kendileri çeken, Abdülhamit Han'ı devirmek için İngilizlerle iş tutarak vatana ihanet edenleri rol model alan birinden İngilizlerin sessizliğini BBC'ye şikayet ederek terk edilmişlik hissediyoruz diyen birini bu ülke hak etmiyor. Deniz Baykal'ın CHP'sini arar hale geldik. CHP cuntacı arıyorsa aynaya bakmalı.